Merhaba, kraliçeniz yine karşınızda. Bugün biraz daha farklı bir halde karşınızdayım. Bakayım burası. Burada bir siyah bir şey var sanki. Biraz geç oldu. Yayını geç açtım. Hello Mike. Benim dağınıklığımı bir bilseniz. İnanılmaz, inanılmaz. Today it's black. Bugün ne okuyacağım? Bugün aslında Mart ayı bitmeden dedim ki ben bir kedi masalı okuyayım yani. O kadar zamandır kedi masalı ne zaman okuyacaksınız kraliçem diye yazanlar vardı. Bir kişi zaten devamlı yazıyordu. Dedim ben de okuyayım artık. Böyle saçlar fönlü falan. Bir tane kedi masalı da buldum. Ama okusam mı okumasam mı? Şimdi de birazcık kararsızlığa düştüm. Kedi kolonisi masalın adı. Yani bir değil birden fazla kedi var. Ya da şu kitaptan bakalım. Şimdi bana böyle güzel bir süper teşekkür verenin şeyini dinlerim. Yani ya o kedi masalını okuyacağım ya da başka bir masal okuyacağım ama masal okuyacağım. Saçları beğendiniz mi? Benim hiç tarzım değildir normalde düz saç. Did you like this hair? Actually, it's not my style, but today I want to try. Yaşım böyle şey oldu. Okuyayım. Şey yok yani, kedi kulağı yok, tight falan yok. Ama yani şey yapayım mı? Şey, Mike'ı yok, Gus Fring bilemedim. Yok yok. Yani bir saniye geliyorum ya, rujumu tazeleyeceğim. Olmadı bu. Gus Fring ben Mike karakterindeki şeyi sevdim her zaman. Mike karakterinde bir kere ne var? Bir tür adalet olayı var. Şey de izlemiştim, Better Call Saul. Better Call Saul'da da yani adam birilerine bir şey yapmadan önce o gerçekten haklı mı diye bakıyor. O yüzden ben o karakteri sevdim. Benim gibi pembe Helmut. Thank you. Ya da teşekkür ederim. Nacho'da mı? Ha, Better Call Saul'da çok iyiydi işte. O yüzden ben onu şey yaptım. Nacho hani bir tane biri vardı. Ay ona çok üzülmüştüm o çocuğa Nacho. Onu tuttum zaten. O karakteri de çok beğenmiştim. Ya böyle sohbet Ruş'ta azıcık bir şey ver Ruş. Where I am. I'm from Istanbul. I live in Istanbul. My name is Caroline. I'm Armenian origin. I'm Christian, but I have born in Istanbul. Hmm. Yes, the shoes will come off.
Evet. Saçları beğenmenize sevindim. Teşekkür ederim. Yani böyle şunu da mı alayım? A, bir tane de kırmızı geldi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani aslında kısa saç gençleştiriyor ve genç duruyor şeyi vardı. Bakın bir de böyle bakın. Böyle nasıl oldu? Hıh. Gözlük de nasıl? Teşekkür ederim. With, glasses or without glasses? But for reading I need glasses. Okan Bayülgen programım, birkaç tane var. Yani şöyle söyleyeyim, Okan Bayülgen'e katıldığım 4 program falan var. Bir tanesi uzun saçlı olan, bayağı eski yani 10 sene önce. Ay, çok mu yaşlandım? Ne demek bu? Nasıl bu kadar iyi fiziğe sahibim? Güzel spor yapıyorum. Genetik, yani şanslıyım, sporu da iyi taşıyorum. Haftanın rahat 5 günü spora gidiyorum. Haftanın 2 günü bacak çalışıyorum. Aşko kuşko. Thank you. Ah, the next week at Tuesday, I will travel to Rome. I think from here, people are watching me from Italy, especially Milano, but maybe from Rome. Bisiklete binmeyi bilmiyorum. Kitap? Evet. Madem öyle Mart çıkmadan biz de bir kedi masalı okuyalım dedik, değil mi? From Long Beach, California. Oh, I think there it's in the morning, huh? It should be now. It's morning. Oh, white tea. Beyaz çay içiyorum, çok güzel. Bugün hangi masal var? Bir kedi masalı var, olur mu? Peki. Kedi gibi olabildim mi bilmiyorum ama deri pantolonlar, çizgililer, biraz dememi bekliyorsunuz. Afternoon. Oh. I don't know Italian. When you write, when you wrote Italian, I can't understand, but I'm coming to Rome. Evet. Yes. İtalyanca söyleyeyim mi? Bir de deneyelim bir dakika. Şimdi şey yapacağım. Çeviri. İtalyanca. Roma'ya geliyorum yazıyorum. Bir saniye. Şuradan bir deneyeyim. Sto arrivando a Roma. Sto arrivando a Roma. Yes. Evet. Böyle, böyle böyle. Teşekkür ederim Helmut. Ya, çok güzel bu çorabın arkası da her yeri çizgili. Evet, masala başlayalım. Kedi kolonisi ve miyavlayacağım birazdan. Come to, oh, yes, I think about London. It's Christian Louboutin, but it's not Louboutin. This is not Louboutin. This is Vakko. Evvel zaman içinde, kalpur zaman içinde.
Hayvanların konuştukları zamanlar kadar eski bir zamanda büyük bir şehirden çok uzakta olmayan, terk edilmiş bir evde yaşayan bir kediler topluluğu varmış. Rahatları için arzu edebilecekleri her şeye sahiplermiş. İyi besleniyor ve iyi bir ortamda yaşıyorlarmış. Şans eseri talihsiz bir fare yollarına çıkacak kadar aptal olduğundan onu yakalıyorlarmış ama yemek için değil, sırf yakalamış olmanın verdiği zevk için. Şehrin yaşlıları, ebeveynlerinin tüm ülkenin fare ve sıçanlar tarafından nasıl büyük bir istilaya uğradığı bir zamandan söz ettiklerini anlatıyorlarmış. Öyle ki tarlalarda ne bir avuç tahıl ne de bir koçan mısır bulunamazmış. Ülkeyi bu salgından kurtaran kedilere duyulan minnettarlık belki de o kedilerin torunlarının huzur içinde yaşamalarına izin vermiş. Her şeyi ödeyecek parayı nereden bulduklarını da her şeyin kimin ödediğini de kimse bilmiyormuş. Zira bütün bunlar çok uzun yıllar önce yaşanmış. Ama bir şey kesilmiş. Hizmetçi tutacak kadar zenginlermiş. Zira birlikte çok mutlu bir şekilde yaşasalar ve insanların birbirleriyle kavga ettiklerinden, çekiştiklerinden daha fazla kavga edip çekişseler de ev işlerini kendileri çekişmeseler de ev işlerini kendilerini yapabilecek kadar becerikli değillermiş. Her halükarda yemeklerini pişirecek birilerinin olmasını tercih ederlermiş. Çünkü çiğ yiyecek yemek hoşlarına gitmezmiş. Ev işleri konusunda tatmin edilmeleri zor olmakla birlikte pek çok kadın sadece kedilerle vakit geçirmekten çarçabuk sıkılırmış. Bunun sonucunda hiç uzun süreli bir hizmetkarları da olmamış ve bu şehirde bir deyiş haline gelmiş. Kim kendini cebinde son kuruşuyla bulursa gidip kedilerle yaşayacağım dermiş ve böylece çok fakir kadın ve böyle birçok fakir kadın böyle yapmış. O zamanlar Lizina evde pek mutlu değilmiş. Çünkü dul olan annesi büyük kızını daha çok severmiş. Bu yüzden küçük kız sık sık kötü muamele görür ve ona yeterince yemek verilmezmiş. Büyük olan istediği her şeye kavuşurken Lizina şikayet etmeye cüret ettiğinde sıkı bir dayaktan kaçamazmış. Nihayetinde sabrının ve cesaretinin tükendiği bir noktaya gelmiş. Ablasıyla annesine şöyle haykırmış: "Benden bu kadar nefret ettiğinize göre benden kurtulduğunuza sevinirsiniz. Kedilerle yaşamaya gidiyorum." Şöyle diyor. "Defol!" diye bağırmış annesi kapının arkasından eski bir süpürge sopasını eline alarak. Zavallı Lizina hiç beklemeden hemen kaçmış oradan ve kedilerin evine varana dek koşmaya başlamış. Aşçıları o sabah evin reisiyle girdiği, neredeyse gözlerinin oyulmasıyla sonuçlanacak şiddetli bir tartışmanın ardından tüm yüzü tırmık izleri içinde evi terk etmiş. Bu yüzden Lizina sıcak bir şekilde karşılanmış. Kafasında kedilerin damak zevkleri ve onları tatmin edip edemeyeceğiyle ilgili bir sürü endişe varmış. Ve hemen akşam yemeğini hazırlamaya koyulmuş. Öteye beriye giderek işini yaparken yeni hizmetçiyi görmek için birbiri ardına mutfağa gelen kedi sürüsü tarafından sürekli engelleniyormuş. Bir kedi ayaklarının önünde ve bir diğeri o sebzeleri soyarken sandalyesinin üstünde tünemiş bir halde dururken bir üçüncüsü masanın üstünde yanında oturuyor ve 5-6 tanesi de duvardaki rafların üzerindeki tencere tavaların arasında geziniyormuş diye geziniyorlar. Hava onların mırlamalarıyla titreşiyormuş ki bu yeni hizmetçiden çok memnun oldukları anlamına geliyormuş. Tabii böyle memnunlar.
Öteye beriye giderek işini yaparken evet. Ama Lizina onların dilinden anlamayı henüz öğrenememiş. Çoğunlukla ondan ne yapmasını istediklerini bilemezmiş. Ne var ki iyi kalpli, merhametli bir kız olduğundan yerde yuvarlanıp duran kedi yavrularını kaldırmış. Ka- Kavgaları ayırmış ve büyük bir tekir kediyi sakat bacağı olan içlerindeki en yaşlı kediyi kucağına alıp beslemiş. Bütün bu iyilikleri kedilerin üzerinde iyi bir izlenim bırakmış ve Lizina'nın da değişik kişiliklerine alışmak için biraz zaman olduktan sonra evdeki her şey çok daha iyi olmuş. Ev hiç bu kadar temiz olmamış, yemekler hiç bu kadar güzel hazırlanmamış, hasta kediler hiç bu kadar iyi bakılmamış. Bir süre sonra diğerlerinin baba diye çağırdıkları ve tepenin üzerindeki bir ahırda tek başına yaşayan, ara sıra küçük koloniyi yoklamak için aşağı inen yaşlı bir kedi ziyaretlerine gelmiş. O da Lizina'yı çok beğenmiş ve onu ilk gördüğü anda kedileri sormuş. Bu hoş, siyah gözlüklü küçük insan tarafı, bu hoş, siyah gözlü küçük insan tarafından iyi hizmet görüyor musunuz? Kediler tek bir ağızdan cevap vermişler. Evet, Gatto Baba hiç bu kadar iyi hizmetçimiz olmamıştı. Ziyaretlerinin her birinde cevap aynıymış. Ama bir süre sonra çok iyi bir gözlemci olan yaşlı kedi küçük hizmetçinin gitgide daha üzgün bir hale büründüğünü fark etmiş. Sorun nedir çocuğum? Birisi sana kötü mü davrandı diye sormuş. Bir gün onu mutfakta ağlarken bulduğunda Lizina gözyaşlarına boğularak hıçkırıkların arasından şu cevabı vermiş. Ah hayır, hepsi bana karşı çok iyiler ama evden haber almak istiyorum. Annemle ablam burnumda tütüyor. Duyarlı yaşlı bir kedi olan Gattu Baba, küçük hizmetçinin duygularını anlamış. Eve gidebilirsin demiş ona ve sadece istiyorsan geri dönersin buraya. Ama öncelikle çocuklarıma gösterdiğin iyilikten ötürü seni ödüllendireceğim. Peşimden aşağı iç mahzene gel. Orasını hiç görmedin. Çünkü o odayı her zaman kilitli tutuyor ve anahtarını yanımda taşıyorum. Mutfağın altındaki büyük tonozlu mahzene indikleri zaman Lizina etrafına hayranlıkla bakınmış. Önünde topraktan yapılmış büyük su küpleri duruyormuş. Birinin içinde yağ, öbürünün içinde altın gibi parlayan bir sıvı varmış. Seni bu küplerden hangisine batırayım diye sormuş Gatto Baba. Bıyıkları yüzünün her iki yanında dümdüz uzarken bütün keskin siyah dişlerini gösteren bir gülümsemeyle. Küçük hizmetçi uzun siyah kirpiklerinin altından iki küpe de bakmış. Kendi kendine altına batırılmayı istemem diye düşündüğünden yağ küpüne diye cevap vermiş. Ancak Gatto Baba şöyle cevap vermiş. Hayır hayır bundan daha iyisini hak ettin dedikten sonra onu güçlü pençeleriyle tutmuş ve sıvı altının içine batırmış. Ve bir mucize Lizina küpün içinden çıktıktan sonra baştan aşağı güzel bir yaz gününde gökte parlayan güneş gibi ışık saçıyormuş. Güzel pembe yanakları ve uzun siyah saçları doğal renklerini korumuşlar. Ama bunun dışında saf altından bir heykel gibiymiş. Gatto Baba tatmin olmuş bir şekilde yüksek sesle mırlamış. Evine git demiş. Evine git ve annenle ablanı gör ama horoz öttüğünde ona doğru dönmeye dikkat et. Eğer eşek alırsa da başını diğer yöne çevirmelisin. Küçük hizmetçi yaşlı kedinin beyaz patisini minnettarlıkla öptükten sonra eve doğru yollanmış. Annesinin evine yaklaştığında horoz ötmüş ve hemen başını ondan yana çevirmiş. Alnında çok güzel altın bir yıldız alnından belirerek parlak siyah saçlarını taçlandırmış. Aynı anda eşek anırmaya başlamış ve Lizina eşeğin otlamakta olduğu çitin öte tarafındaki çayıra doğru bakmaya özen göstermiş.
Evin önünde durmakta olan annesiyle ablası onu görünce hayranlık ve şaşkınlık çığlıkları atmışlar. Lizina cebinden mendilini çıkarırken bir avuç dolusu altın çıkarınca bağırışlar daha da şiddetlenmiş. Birkaç gün boyunca anne ve iki kızı birlikte mutlu yaşamışlar. Çünkü Lizina onun iyi talihini delice kıskanan ablasının bütün çabalarına rağmen üzerinden çıkmayan altın elbisesi hariç sahip olduğu her şeyi onlara vermiş. Altın yıldız da alnından çıkmıyormuş. Ama ceplerinden çıkardığı bütün altın parçaları annesinin ve ablasının ellerine düşmüş. Gidip şu pisiciklerden neler koparabilirim bir bakacağım demiş büyük kız Pepina. Bir sabah Lizina'nın sepetini alıp onun ceplerini kendi eteğini tuttururken kedilerin altından ben de biraz kendime istiyorum diye düşünmüş ve daha güneş doğmadan annesinin evini terk etmiş. Kedi kolonisi henüz başka bir hizmetçi tutmamış çünkü yokluğuna hala alışamadıkları Lizina'nın yerini doldurabilecek birini asla bulamayacaklarını düşünüyorlarmış. Pepina'nın onun ablası olduğunu öğrendiklerinde hepsi onu karşılamaya koşmuş. Ona biraz bile benzemiyor diye fısıldamış kediler kendi aralarında. Şşt, sessiz olun demiş yaşlı kediler. Bütün hizmetçiler güzel olamaz. Hayır, kesinlikle Lizina'ya benzemiyormuş. Kedilerin en anlayışlı ve hoşgörülü olanları bile kısa sürede bunu anlamışlar. İlk gün mutfak kapısını Lizina'yı iş yaparken izlemeyi seven erkek kedilerin yüzlerine kapamış ve açık mutfak penceresinden içeri atlayıp masanın üstüne konan yaramaz bir kediye merdaneyle öyle sert bir darbe indirmiş ki kedi 1 saat boyunca inleyip durmuş. Geçen her gün ile birlikte ev sahipleri talihsizliklerin daha da farkına varmışlar. Hizmetçi sinirli ve geçimsiz olduğu kadar işi de kötüymüş. Odaların köşelerinde toz topakları toplanmış. Örümcek ağları tavanlardan sarkıyor, pencere camlarında asılı duruyormuş. Yataklar ise neredeyse hiç toplanmıyormuş. Yaşlı ve güçsüz kediler tarafından çok sevilen kuş tüyü yastıklar Lizina evden ayrıldığından beri hiç silkelenmemişler. Gatto Baba bir sonraki ziyaretinde tüm koloniyi hengame içinde bulmuş. Kedi kralı Gatto Baba. Evet. Sezar'ın bir patisi öyle bir şişti ki kırık gibi görünüyor demiş biri. Pepina onu büyük tahta ayakkabılı ayağıyla tekmeledi. Hector'un üstüne atılan bir tahta sandalye yüzünden sırtında çıban çıktı. Pepina onları sepetleriyle birlikte tavan arasında unuttuğundan Agrippina'nın 3 küçük yavrusu annelerinin yanında açlıktan öldüler. Bu yaratığa katlanmak imkansız. Onu gönder lütfen Gatto Baba. Lizina bile bize kızmaz. Ablasının nasıl biri olduğunu iyi biliyordur muhakkak diye göndermelerini istiyorlar tabii. Biraz da böyle oturayım. Buraya gel demiş Gatto Baba en sert sesiyle. Buraya gel. Öyle yapalım. Pepina'ya. Ardından onu mahzene götürüp Lizina'ya gösterdiği 2 ayrı küpü göstermiş. Bunlardan hangisine batırayım seni? Diye sormuş Pepina hiç tereddütsüz. Sıvı altına. Çünkü hem nazik değilmiş hem de alçak gönüllü değilmiş. Gatto Baba'nın sarı gözleri ateş saçmış. Sen onu hak etmedin demiş gürleyen bir sesle ve onu tutup neredeyse içinde boğulacağı yağ köpüğüne atmış. Çığlık atıp çırpınarak yüzeye çıktığında intikamcı kedi onu tekrar yakalayıp yerdeki kül yığınının içine yuvarlamış. Kör olmuş, kirli, iğrenç bir görüntüye sahip şekilde ayağa kalktığında onu kapıdan dışarı atıp şöyle demiş. Defol ve anıran bir eşek gördüğünde kafanı ona doğru çevir muhakkak. Pepina topallayarak ve öfkeden kudurarak eve doğru yollanmış.
Yolun kenarında dayanabileceği bir sopa bulduğu için şanslı olduğunu düşünmüş. Annesinin evi görüş aralığının içine girdiğinde eşeğin anırdığını duymuş. Çabucak başını o yana çevirmiş ve bir anda alnının ortasında bir eşek kuyruğu tüy gibi sallanıyormuş. Öfke ve çaresizlikle bağırarak hızla annesinin evine koşmuş. Lizina'nın Gatto babanın onu buladığı küllerden kurtarmak için koca bir küvet, sıcak su ve 2 kalıp sabunla 2 saat uğraşması gerekmiş. Eşek kuyruğuna gelince ondan kurtulmak imkansızmış. Altın yıldızın Lizina'nın alnında sabit bir şekilde durduğu gibi o da sımsıkı duruyormuş. Anneleri öfkeden deliye dönmüş. Lizina'yı önce süpürge sapıyla acımasızca dövmüş. Ardından bir kuyuya götürerek içine salmış ve onu kuyruğun dibinde ağlayıp yardım çığlıkları atarken bırakmış. Ne var ki bütün bunlar olmadan önce annenin evinin önünden geçen kralın oğlu Lizina'yı avluda dikiş dikerken görmüş ve güzelliğinden büyülenmiş. 2 defa dönüp durduktan sonra nihayetinde pencereye yaklaşıp şu sözleri fısıldamaya cesaret etmiş. "Güzel kız, benim gelinim olur musun?" Lizina da "Evet, olurum." diye cevap vermiş. Tabii her genç kız nedense gelin olmak istiyor. Yani tabii prens falan da olunca. Prens ertesi sabah nişanlısını almak için geldiğinde onu büyük beyaz bir tülün içine sarılmış halde bulmuş. Genç kızlar ebeveynlerinin ellerinden böyle verilir demiş anne. Kralın oğlunun küçük kızı yerine Pepina ile evlenmesini umarak eşek kuyruğunu tülün altında Pepina'nın başına bir saç tutamı gibi dolamış. Prens genç ve biraz çekingenmiş. Bu yüzden bir itirazda bulunmayarak Pepina'yı arabaya almış ve yanına oturtmuş. Yolları kedilerin oturduğu eski evin önünden geçiyormuş. Kedilerin hepsi prensin alnında altın bir yıldız parlayan dünyanın en güzel kızıyla evleneceğini duydukları ve kızın onların sevgili Lizina'sı olduklarını bildikleri için penceredeymiş. At arabası yavaşça tüm dünyadan gelen kedilerin toplanmış gibi durduğu eski evin önünden geçerken hep bir ağızdan şöyle bir şarkı duyulmuş. Prens çabuk arkana bak, kuyunun içinde güzel Lizina, senin yanındaki ise Pepina. Arabacı bunu duyduğunda efendisi olan prense nispetle kedi dilinden daha iyi anladığından atları durdurup sormuş. Majesteleri kedilerin ne söylediklerini duydular mı ve şarkı öncekinden daha da yüksek sesle başlamış. Prens elinin bir hareketiyle tülü kaldırmış ve başının etrafına sarılı eşek kuyruğuyla Pepina'nın kabarık şiş yüzüyle karşılaşmış. Ah hain diye bağırarak atların dönmesine emretmiş ve öfkeden titreyerek büyük kızı onu öfkeden titreyerek büyük kızı onu aldatmaya çalışan yaşlı kadına götürmüş. Eli kılıcının kabzasında Lizina'nın ona getirilmesini öyle korkunç bir şekilde istemiş ki anne mahkumunu çıkarmak için acele kuyuya gitmiş. Lizina'nın kıyafetleri ve yıldızı öyle ışıltılar saçıyormuş ki prens onu kral babasına götürdüğü zaman bütün saray aydınlanmış. Ertesi gün ise evlenmişler ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Büt- Bütün kediler başlarında Gatto Baba ile düğüne katılmışlar. Peki acaba kediler hizmetçi bulabildiler mi? Biliyorsunuz zaten Türkiye'de de aslında gündelikçi bulmak çok zor oluyor. Yani kediler de bulamıyor. Yani günlüğü ne kadar oldu? 4.000 lira mı? 4.500 lira mı? Ve kediler de bulamıyor. Bakın parasıyla da bulamıyorlar zavallıcıklar. Yani. Evet. Şunu çıkarayım hatta birazcık da gözlüksüz takılalım. Evet nasıl buldunuz bakalım?
Bugünkü masalı? Hımm. Evet, sonunda kedi masalı okudum yani. Yoksa o mesaj meşhur olmuştu. "Kraliçem kedi masalı okuyacak mısınız?" Teşekkür ederim. Giderek daha güzel okuyorum. Her geçen gün bunlar daha şey oluyor benim için de. Ah, ne oldu? Işıklar değişti. Işıklar söndü. O zaman kapatıyoruz artık. Işıklar değiştiğine göre saçımı toplayamıyorum. O zaman kapanışı yapayım en iyisi ben. Ah, bugün de güzel bir kedi masalı okudum. Gelecek hafta Roma'da olacağım. Instagram'dan beni takip edin ama Instagram dışında oldukça da short paylaşmaya çalışacağım. Üyelik yayınlarım, mesela şimdi bugün birazdan kıdemli savaşçılara ve imparator üyelere yayın yapacağım. Belki gitmeden pazartesi yapabilir miyim bilmiyorum ama, telefondan yine imparatorlara yayın yaparım. Bugün Patreon üyelerine de yayın yapmaya çalışacağım, ya da yarın gitmeden yapacağım, ve birkaç yeni video gelecek ya da yani bir tane prova videosu yüklemeyi düşünüyorum. İşte böyle. Roma'daki benim izleyen takipçilerim belki görüşürüz, karşılaşırız. Viyana'da mesela bir kere, karşılaştım. Güzel bir sürpriz olmuştu. İşte böyle. Özel kedi videosu. Ay, yani özel ne kadar video yapmayı istiyorum ama çok tek başınayım. Her şeyi ben yaptığım için bu bazen beni, şey yapıyor, zorluyor. Işığı değiştirelim mi? Nasıl oldu? Ah, acayip oldu. Bu nasıl? Bu da değişik. A! Ah. Hımm. Yok, bunu beğenmedim. Çok da renkleri sevmedim. Bununla mı kapatalım? Hımm. Roma'da mı DJ'lik yapıyorsunuz? Bilmem ki ben çok şeyci de değilim, partici. Evet, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Birazdan kıdemli savaşçılar ve imparatorlar görüşürüz. Hatta Patreon camiası sizle de görüşürüz. Hoşça kalın. İyi geceler.